Are you ready to take back the castle, General? Hazır mıyım mı? Preston, bu kaleyi sadece geri almayacağız. Minutemen'i küllerinden doğuracağız. Hadi Preston, savaş zamanı. Kalenin avlusundaki, içindeki, dışındaki neredeyse tüm çer çöp, hurda ne varsa temizledim. Bir de şuradaki radyo kulesi çalışsın diye ufak bir jeneratör koydum ama bu şu anda sadece kalenin radyosunu ve su arıtıcısını çalıştırıyor. Daha sonra detaylı bir elektrik sistemi döşeriz buraya. Bu arada kalenin içinde hazır çekilmiş bir elektrik tesisatı var. Tabii bu bizim bayağı bir işimize gelecek. İşimizi hafifletecek. İyi bir olay yani. Neyse, o zaman şimdi bu kalenin duvarlarını onarmaya geçelim. Duvarların inşası bayağı bir uzun sürdü. Hatta bir yerden sonra galiba kayıt almayı bıraktım. Çünkü gerçekten zordu yani o şeylerin, betonların iç içe girmesi falan. Hatta birkaç kere yıkıp tekrar yaptım. Neyse ya, hallettik bir şekilde. Duvarları yaparak kale güvenliğinin ilk adımını attık. Şimdi diğer adımımız şehir planlamasını yapmak. Şehir planlaması yapacağız dedim ama aslında ben her şeyi çoktan ayarladım. Planları çizdim yani. Burada elimde planlar var. Şimdi size hızlıca anlatayım. Burası normal bir yerleşim yeri olmayacak. Burası Minutemen'in başkenti olacak. İlk olarak güvenliğimiz en üst düzeyde olacak. Kapılarda devreye gezen otomatron robotları bulunacak. Taretlerle donatılmış dış savunma hattımız olacak. İkinci olarak büyük bir pazar yeri yapacağız. Evet, belki Diamond City kadar büyük değil ama buraya gelen herkes bir şeyler satın alabilecek. Üçüncü olarak belediye binası inşa edeceğiz. Burada subaylarımızla birlikte toplantılar yapacağız, halkımızı dinleyeceğiz. Son olarak herkese temiz su sağlayacağız. Kalenin koridorlarındaki bu küçük alanlara odalar inşa ettim. Toplam 7 tane odamız bulunuyor ve hepsi de az önce gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde dekore edildi. Her biri tek kişilik güzel bir daire gibi oldu. Tabii şimdi kalenin içinde 3 tane büyük odamız kaldı. Onlara ne yapacağımı tam olarak planlamadım ama yeri gelince onlara da bakacağız. Şimdi size dekore ettiğim en iyi odayı göstereceğim. Ama önce şu takım elbisenin ceketinden kurtulayım. Bu arada yorumlarda şey gördüm. Neden takım elbise giymiyorsun, sana yakışıyordu falan filan. Abi çok sıcak. Ben normal tişörtün içinde de terliyorum bu sıcakta. Ne diyorduk ya? Ben size en sevdiğim odayı gösterecektim. Şimdi gelin şu odaya birlikte bakalım. Şu taraflarda bir yerlerdeydi oda. İkinci koridordaki bu beyaz kapılı oda benim en severek dekore ettiğim yer. Gelin size burayı bir göstereyim. Girişte bizi başka yerlerde göremeyeceğiniz kadar çok rahat ve özel olarak tasarlanmış bir yatak karşılıyor. Yatağın yanında bir tane komodinimiz var. Üstünde de Minutemen Freedom FM kanalı açık bir radyomuz bulunuyor. Hemen yatağın arkasındaki duvarda ise bir Minutemen bayrağımız mevcut. Bu bayrak Minutemen halkına motivasyon vermek için çoğu yerde bulunacak. Ama keşke oyuna Türk bayrağı ekleyen bir mod olsaydı da ekleseydik. Hemen şu tarafta ise bir koltuğumuz ve bir televizyonumuz mevcut. Ya genel olarak çoğu odanın dizaynını bu şekilde yaptım. Ama bu odada tek aykırı olan bir şey var. O da şuradaki merdivenler. Bu merdivenlerden çıkınca kalenin bu
bu üst kısmına çıkmış oluyoruz. Bu bölgeden kalede tam olarak 4 tane bulunuyor. Her birine bir tane havan topu yerleştirip kalenin güvenliğini arttıracağız. Bu arada arkamda Brotherhood of Steel'in Prideman'ını görebilirsiniz. Kalemiz Çelik kardeşlere çok yakın olduğu için ve benim Çelik kardeşlik ile aramın çok iyi olduğu için onlar da ittifak yapıp güvenlik konusunda onlardan yardım almayı düşünüyorum. Sonuçta ben Minutemen'in generali ve Brotherhood of Steel'in kıdemli bir Sentinel'ıyım. Yani herhalde yardım ederler diye düşünüyorum. Şimdi kalenin dış güvenliğini yapalım ve az önce dediğim havan toplarını yerleştirelim. Kaleye çok güzel dış duvarlar inşa ettim. Arkanda dış giriş kapısı bulunuyor ve üstünde Minutemen'in logosu mevcut. Dış kapıdan içeri girince burada bizi taretler karşılıyor. Tabi sadece taretler değil, robot güvenlikler de olacak ama onları daha sonra koyacağız. Buradan ileri doğru yürüdüğümüzde ise bir tane pasaport kontrolü gibi bir yer karşılıyor bizi. Buraya gerçek bir insan koyacağız ki güvenliği daha iyi sağlayalım. Yani girenin çıkanın kim olduğunu bilelim. Hemen bu kontrol noktasının solunda ise ana giriş kapımız mevcut. Bu kapı da kontrol noktasının izniyle açılıp kapanacak. Ana kapıdan girdikten sonra bizi pazar yeri karşılıyor ama orayı daha inşa etmedim. Kalenin üstündeki 4 noktaya da bu arkamdaki havan topundan inşa ettim. Bu da bizi olası hava saldırılarından falan koruyacak. Ha bir de unutmadan söyleyeyim, kalenin bir arka kapısı da var. Yine aynı şekilde bizi taretler, robotlar karşılıyor. Bir de güvenlik kontrol noktamız var. Yani yine aynı şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi yemek kaynağı inşa etmemiz gerekiyor. Bunu da tabii kalenin içine değil dışına inşa edeceğiz. Çünkü kalenin dışında çok fazla toprak var. Bir de yapmışken su kaynağını da bir tık güçlendirelim. Ya tabii şimdi siz bunları tak montajda göreceksiniz de ben bir saat uğraşmaya gideceğim şimdi. Kalenin ön girişine 2 tane tarım alanı inşa ettim. Tabi buraya robotlar daha sonra atanacak. Bu tarım alanlarına en verimli meyve olan mutfruitlerden ekledim. Bir de normalde bir tane olan su arıtıcısının yanına 2 tane daha koyarak daha verimli bir hale getirdim. Tamam, bu işimiz de aradan çıktı. Şimdi en önemli mevzuya gelelim ve belediye binasını yapalım. Evet, belediye binasını inşa ettim. Arkamda da görebileceğiniz gibi belediye binasının girişinde özel Minutemen Power Armor'lu güvenliklerimiz mevcut. Çok güvenli bir belediye binası oldu. Hatta şöyle yukarı doğru bakarsanız şurada göreceğiniz gibi acil durumlarda kapatabilmemiz için Vault'lardaki gibi çok güzel sağlam bir kapısı mevcut. İçeri girdiğimizde ise bizi böyle bir lobi karşılıyor. Burada kale sakinleri generalle yani benle konuşmak için numara alabiliyor. Hemen sağ tarafında ise bir tane jeneratör var. Bu jeneratör sadece belediye binasına güç veriyor çünkü hani acil durumlarda belediye binasının gücü gitmesin diye. Sol tarafında ise bir tane robot workbench'i var. Bunu da robotlarımızı tamir etmek ve yeni robotlar üretmek için kullanacağız. Hemen buradaki koridora girdiğimizde ise bizi bekleme alanı karşılıyor. Burada kale sakinleri sıra numaralarının gelmesini bekleyebiliyorlar. Bu koridorun sonunda ise bizi kendi ofisimiz karşılıyor. İçeri doğru girdiğimizde ise ortada büyük bir masamız var. Burada planlar falan yapılıyor. Masamızın önünde ise kale sakinlerinin oturabileceği yerler mevcut. Masanın hemen arkasında ise bir tane şanlı Türk bayrağı, bir Minutemen bayrağı ve bir tane de BOS ile anlaşmamız olduğu için bir tane Brotherhood of Steel bayrağı bulunuyor. Neyse, hazır belediye binasını ve robot workbench'ini inşa etmişken şu yerleşimcileri, yani daha doğrusu çalışanları, robot çalışanları yerlerine koyalım. Evet, robotları üretip kaleye saldım. Şu anda toplamda 12 tane robotumuz var. 6 tanesi arkamda görebileceğiniz gibi güvenlik olarak kalenin içinde dolaşıyorlar. Diğer 6'sı ise kalenin önünde ve arkasında tarım yapıyor. Tamam, bu işleri de hallettiğimize göre en büyük iş olan kalenin avlusuna pazarı kurabiliriz. Pazarı öyle gelişigüzel yapmak istemiyorum. Bu yüzden elimde planlar var. Bakın, burası kalenin avlusu. Avlunun etrafındaki 2 çizgi bizim marketleri inşa edeceğimiz yerler olacak. Tabii böyle anlatınca pek bir şey anlaşılmıyor ama birazdan yapınca her şey yerine oturacak. Okey, o zaman yapacağımız başka bir şey kalmadı. Şimdi inşaata başlayabiliriz.
Evet, uzun uğraşlar sonucu pazarımızı kurduk. Her dükkan açık değil ama çoğu dükkanımız çalışıyor. Bu arada kalenin üstünden bakınca çok havalı gözüküyor burası. Tam ortada ise radyo istasyonunun orada bir lokantamız var. Burası hakkında anlatacak çok fazla bir şeyim yok. Zaten akşam olmaya da başladı. Akşam olunca burası çok karanlık oluyor. O yüzden biz şu hızlıca elektrik sistemi kurmaya başlayalım. Bu işe yine plansız programsız girmeyelim. Videonun başlarında kalenin 3 tane büyük odası olduğunu söylemiştim. İşte onlardan en küçük olanını jeneratör odası yapıp içine yüzlük füzyon çekirdekli jeneratörlerden koyarsak sonsuza kadar dayanır bize. Bir de tabii iş sadece jeneratörle bitmiyor. Pazara sokak lambaları koymamız lazım. Işıklar çok iyi oldu ya. Bayağı havasını değiştirdi yani buranın. Ticaret konusunda dükkan sayısı olarak bence Diamond City'den iyiyiz şu anda. Ama sadece ticaret konusunda iyi olmak istemiyorum. Buradaki kale sakinlerinin de mutlu olması için bir şeyler yapmamız lazım. Kalenin her köşesinde toplam 4 tane büyük oda var. Biz bunun bir tanesini belediye binası, bir tanesini jeneratör odası yaptık. Kaldı 2 oda. Bu 2 odanın ilkine bir oyun salonu inşa etmeyi düşünüyorum. Evet, Nuka-Cola sponsorluğunda buraya bir arcade salonu açtık. Ya şimdi diğer odaya ne yapsak diye tam karar vermedim. Düşünürken bir basket oynayayım dedim. Ya ne yapsam tam bilmiyorum, hani berber gibi bir şey yapsam, o da ama pazarda olabilir. İşte bak spor. Evet lan, spor salonu yapılabilir ki. Ah be, son anda kaçtı. Neyse, yoruldum ya. Hadi gidelim de diğer odaya spor salonu yapalım. Hazır mısınız? 3, 2, 1, buyurun efendim. Kalenin duvarları Commonwealth'un çöplüğünden itinayla raklanmış çürük betonlarla sıvandı. Girişin hemen yanındaki nokta ise anasının gelişmemiş aptal otomatron robotları ve 3 kuruşluk göt kadar göstermelik birkaç taretle zenginleştirildi. Rahmetli General'ın Mekke'nin can verdiği o tarihi cephaneyi yıkıp yerine mimarımızın tasarladığı bu yeni belediye binası inşa edildi. Belediye binasında şanlı bayrağımız mekana renk katarken General'in masasının üstündeki yarım kalmış kahve kupasıyla entelektüel bir fakirlik elde edildi. Mimarımızın sağdan soldan çöplükten bok çukurlarından topladığı hurdalarla havan topları dikildi. Eski ordunun yatak odası yerine siktir boktan bir arcade salonu inşa edildi. Kalenin bir diğer büyük odasında ise etrafa radyasyon saçan devasa bir jeneratör ve enerji israfı sokak lambaları kuruldu. İşte Preston Garvey'in yenilemek istediği kale. Ve işte bu da mimarımızın ortalığın ana s***sine tasarlayıp üstüne bir de gururla sunduğu hali. Beratronic tarafından yenilenen bu kale tüm Minutemen halkına hediyemiz olsun. Bir ömür boyu mutant saldırıları ve radyasyon fırtınalarıyla neşeyle kullansınlar. Ve işte oldu. Küllerinden doğan sadece Minutemen değildi. Bu kale, bu taşlar, bu toprak da yeniden hayat buldu. Bir zamanlar umutsuzluğun ve terk edilmişliğin sembolü olan bu yer, şimdi Commonwealth'un kalbinde parlayan bir fener. Her bir taşı yerine koyarken, her bir teli bağlarken, her bir ışığı yakarken sadece bir kale inşa etmiyorduk. Bir yuva, bir topluluk, bir gelecek inşa ediyorduk. Güvenlik robotlarından tarlalara, halkın sesinin duyulduğu hareketli pazardan belediye binasına kadar hepsi inancın ve azmin birer kanıtı. Şu masada çizilen her çizgi, alınan her karar, hepsi bu an içinde. Another settlement needs your help. Siktir git buradan Preston.